Bir yaratık düşünün, bütün bir gezegeni tek lokmada yiyebilen ve sadece gezegenlerin enerjisinden beslenebilen bir varlık. Ancak bu varlığın amacı kötülük değil, evrene, daha doğrusu tüm kainata denge sağlayabilmek. Bu videoda sizlere Galactus kimdir, kimin neresidir, neden kötüdür, geçmişi nasıldır, nasıl ölmüştür, neler yapmıştır, amacı nedir ve nasıl yaratılmıştır gibi buna dair bütün soruları cevaplayabileceğimiz küçük bir video hazırladım. Ve en önemlisi yeni çıkacak olan Fantastik Dörtlü fragmanı hakkında da biraz inceleme yapacağız. Lafı fazla uzatmak istemiyorum ancak biraz rahatsızım, o yüzden sesim size tuhaf gelebilir. Bu yüzden bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Fantastik Dörtlü fragmanını izlediğimizde yeniden tekrardan çekilmesini saçma bulsam da Galactus'un tekrardan gezegeni tehdit ettiğini, Gümüş Sörfçü'nün kadın versiyonunu gördüğümüz, fakat şöyle bir ayrıntı olarak söylemem gerekir ki aslında normal evrenin dışında, bizim daha doğrusu izlediğimiz Marvel evrenin dışında başka bir evrende geçtiğini anladığımız bir film bizlere çekmişler. 1960 temaları çok fazla hakim, ancak buna rağmen 2025'e gelmemize rağmen grafikler hala daha çok kötü. Ki bence animasyonlar artık Marvel'ın kalitesini iyice düşürmeye başladığını düşündürüyor bana. Kötümüz Galactus gezegene geliyor ve gezegeni yok etmek istiyor, ancak bunun akabinde şöyle bir anlaşma da yapılmaya çalışılıyor. Çünkü Gümüş Sörfçü gelip ekibimizle konuşup Galactus'la görüştürüp anlaşmazlık çıkıp tekrardan kaçmaya çalıştığında şunu anlıyoruz ki dünyada bir şey var ve bu sebeple de bir anlaşmaya varılmaya çalışılıyor. Ancak nedir ne değildir bunlar başka videoların konusu. Bu noktada Galactus aslında Fantastik Dörtlü'den çok daha önemli. Çünkü değişmeyen tek karakter veya amacı değişmeyen tek karakter o. Diyeceksiniz ki ne alaka? Şimdi siz Fantastik Dörtlü'nün değiştiğini mi düşünüyorsunuz diye soracaksınız. Evet arkadaşlar, dönemsel karakterler değişir, mantaliteler değişir. Her ne kadar nereden baksanız 80 yıllık bir hikaye olsa dahi replikler ve tonlamalar çok değişir. Ama geneldeki kötüler, yani Thanos gibi, Galactus gibi veyahut da başka kötüler gibi bunlar çok fazla değişime uğramaz. Kötü her zaman kötüdür ve dibine kadar da bunu yorumlar. Bu sebeple ben aslında Fantastik Dörtlü'yü değil, daha çok Galactus'un kendisini beklemekteyim. Sizin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler diyerekten videoya Galactus üzerinden devam etmek istiyorum. Marvel evreninde bir varlık var ki tanrı değil, iblis değil ama bir gezegeni yutmak için sadece sabah kahvaltısı gerekli. İşte bu videoda bugün sizlere Galactus'un hikayesini anlatacağım. Ama bu anlatı bir kötünün değil, belki de evrenin tek dengesini sağlayan yaratığın hikayesi. Çünkü Galactus sadece yıkım değil, aynı zamanda yaratılışın da bir parçası. Galactus'un kökeni. Galactus aslında her şeyin en başından geliyor. Bizim evrenimizin bile öncesinden. Önceki adı ise Galan'dı. O bizim evrenimizden önce gelen bir başka evrende, Ta gezegeninde yaşıyordu. Bu evren kozmik bir çöküş sürecindeydi. Yani ölecekti. Galan bu sona karşı koymaya çalışan bir bilim insanıydı. Ve evren yok olurken o bilinmeyen bir kozmik varlıkla birleşti. Bu birleşim onu yepyeni bir varlığa dönüştürdü. Yeni doğan evrende Galactus adıyla tekrar var oldu. Ama artık bir insan değil, o kozmosun bir parçasıydı. Açlığı bitmeyen bir güçtü. İşte böylelikle Marvel evrenine de giriş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu tarz videoların daha fazla gelmesi için yorumlarda yorumlarınızı bekliyoruz. Fakat şöyle kritik bir bilgi vermek istiyorum. Galactus'un varoluş nedeni yeni evrende dengeyi sağlamak. Tıpkı ölüm, yaşam ve zaman gibi o da bir doğal güç. İşte bu noktada gezegenleri yemesinin nedeni ise bu. Peki neden gezegenleri yiyor? İlk bakışta bu onu bir canavar gibi gösteriyor olabilir veya kötücül bir varlık. Ama aslında Galactus'un bunu yapmasının iki sebebi var. 1. Hayatta kalmak için. Galactus sıradan bir varlık değil, evrenin enerjisine ihtiyaç duyar. 2. Evreni dengelemek için. Ona göre bazı gezegenlerin yok olması daha büyük bir kaosu engeller. Yani Galactus evrenin doğal felaketi gibidir.
Tıpkı bir süpernova gibi yıkar ama ardından yaşam gelir. Hizmetkarları Herald'lar. Galactus her gezegeni tek tek arayamazdı. Bu yüzden kendisine Herald'lar yani elçiler seçti. En ünlüsü de bizim bildiğimiz ve Fantastik Dörtlü evreninde en çok karşımıza çıkan Gümüş Sörfçüdür. Norrin Red kendi gezegeni kurtarmak için ruhunu satmış bir Herald'tı. Ama Galactus'un hizmetkarı oldu ve onun için gezegenler buldu. Ama bu hizmetkarlık zamanla vicdanla çatışmaya başlamıştı. Özellikle bunu dünyaya geldiğinde görmüştük. Gümüş Sörfçü Galactus'un gezegenleri yok ettiğini gördükçe isyan etti ve bir gün ona karşı gelecekti. Kahramanlarla karşılaşmaları. Galactus defalarca Marvel kahramanlarıyla karşı karşıya gelmişti. Fantastik Dörtlü onun dünyayı yok etmesini engellemişti. Doktor Strange zaman zaman onunla anlaşmalar yaptı. Thor Galactus'a saldırmıştı. Ama çoğu zaman onu öldürmeye çalışmadılar. Çünkü kahramanlar bile onun evrendeki yerini anlamıştı. Galactus yok edilirse denge çok daha fazla bozulurdu. Peki Galactus ölebilir mi? Cevap evet ve Marvel bunu bizlere göstermişti. Tabi çizgi romanlarda, bunu burada hiç görmedik. The Ultimates adlı bir çizgi roman serisinde Galactus gerçekten ölmüştü. Ama bu sıradan bir ölüm değildi. Kozmik varlıklar onu bir yaşam makinesine sokmuştu ve Galactus evreni yok eden biri olmaktan çıkıp yaşam tohumları diken bir varlığa dönüşmüştü. Yani tam olarak ölmemiş, bir dönüşüm yaşamıştı. Ancak bazı alternatif evrenlerde Thanos, God Doom, Abraxas gibi varlıklar tarafından gerçekten öldürülmüştü. Yani Galactus ölümsüz değildi ama onun ölümü bile yeni bir evrenin başlangıcına sebep oluyordu. Amacı gerçekten neydi sorusu en kritik önemli faktörlerden biridir. Çünkü günümüzde ve özellikle yeni nesillerde bir kötü seçiliyor ve ne bir amacı, ne bir görevi, ne de bir mantaliteye sahip. Bodoslama öldürmek için öldürüyor ve bu bizlere çok saçma geliyor. Ama Galactus öyle değil. Bir amacı var. Galactus'un amacı hiçbir zaman mutlak kötülük olmamıştı. O bir tiran değildi, bir düzenleyiciydi. Marvel yazarları onu aslında tanrısal bir metafor olarak yazmıştı. Evrenin sürekli genişlemesi, çökmesi, yeniden doğması. Ve bu döngüdeki her şey Galactus'un işiydi. Galactus varsa evren yaşıyor demektir. Galactus yoksa evrende kaotik bir ölüm sarmalına girer ve en sonunda kendi kendini yok eder. Tıpkı Thanos gibi bu da bir yaşamsal mentaliteye sahip. Yani bazı varlıkların ölmesi evrenin kaynağı ve yaşamı açısından büyük önem arz ediyordu. Çok az kişi bunu anlayabiliyordu. Galactus nasıl yaratıldı sorusu aslında bu videonun ilk başında olması gerekirken biraz karmaşık olduğu için videonun en sonuna koydum. Karakter olarak Galactus 1966 yılında bizim rahmetli Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılmıştı. Amaçları neydi biliyor musunuz? İlk defa Marvel evrenine sadece dövüşen değil, felsefi bir karakter koymak. Stan Lee ise şöyle demişti: "Klasik kötü adamlar sıkıcıydı. Tanrı gibi birini yazmak istedim. Galactus yargılayamayacağımız bir güç olmalıydı." Ki bu konuda da çok haklı. Ben şahsi olarak Marvel evreninde iki karaktere çok taviz vermişimdir. Daha doğrusu mantıklı bulmuşumdur misyonlarını. Birisi Thanos, iki ise Galactus'tur. Bilmem sizlere bu konuda anlatabilmiş miyimdir ama bunlar kritik önem arz ediyor. Ama bakıldığında Galactus belki bir gezegen yiyici, belki de bir evren doğurucu ama şunu da unutmamak gerekiyor. O sadece bir karakter değil, Marvel evreninin nefes alıp vermesini sağlayan kozmik bir kalp. Kötü değil, anlaşılmaz bir dua gücü. Bu yüzden daha derinlemesine ve diğer farklı karakterlerin hikayesi için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve en önemlisi Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.